Selamlar, hoş geldiniz. Evet, çözün bakalım arkadaşlar. İnternete bağlanmak istiyorsanız çözün. Benim kendi kafem olsaydı asacağım bir tabela diyebiliriz. Böyle bir soru görmüştüm. İnternette uzun süredir aslında görüyorum. Ama daha önce nedense hiç çözeyim, paylaşayım dememişim. Bugün sizlerle bu soruyu çözmek istiyorum. Eğer böyle bir şeyle olur da karşılaşırsanız hep arkadaşlarım yollardı, işte Instagram'da denk gelince yollarlardı, Twitter'dan falan atarlardı. Nedense oturayım çözeyim dememiştim ama sabah görünce çözmek istedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Benden önce siz de lütfen deneyin. Gerçekten keyifli bir şey. Altta bir bilgi var. The Wi-Fi password is the first digit of the answer. Şimdi first digits değil. Orijinalinde bu ilk 10 digitiydi. Ben yine şey yaparım. Ekrana koyarım bir görsel daha. İlk 10 digitiydi. Aslında o da daha büyük bir problem bence. Ya da onu belki internetten kopya çekersiniz. Şimdi çözünce anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu arada video güzel bir video. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Hani ilginizi çekecek, arkadaşlarınızın ilgisini çekecek bir video olduğu kanaatindeyim. Hadi başlayalım, daha fazla uzatmayalım. Bu tipte daha fazla video için de dediğim gibi lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Şimdi şöyle başlamak lazım. Bu aslında çok da zor bir integral değil. Niye değil? Başlangıçta şu -2 ve 2'yi gördüğümüz zaman bizi tetiklemesi gereken bir kural var. O da neydi? İntegralde neyi biliyorduk? Eğer belirli bir integral alıyorsak ve içeride tek bir fonksiyon varsa eksi a'dan a'ya eğer fx dx diyorsak ve bu fx tekse bu yanıt bizim için ne gelmek zorundaydı? Fx tek ise 0 gelmek zorundaydı. Böyle yüzeysel bahsetmeyeyim. En azından hatırlayın. Çok basit bir örnek olsun. Mesela y eşittir x fonksiyonunu düşünün. Eğer -2'den 2'ye y eşittir x dx deseydik ne olacaktı bu? Belirli alan. Özür dilerim, belirli integral altta kalan alan gibi düşünseydik de tabii ki altta kalan alanı tam olarak ifade etmez. Eğer etseydi burası negatif bir şey çıkmak zorundaydı. Biliyorsunuz işte mutlak değeri falan çıkacak. Neyse oraları kurcalamıyorum. Nihayetinde şunu hatırlayın. Bu alanların toplamı birbirlerini sönümleyeceği için aslında bu toplam 0 geleceği için eğer belirli bir integral varsa aynı sınırların negatiflesine gidiyorsanız ve fonksiyonunuz tek fonksiyonsa bu belirli integralin yanıtı 0 gelecektir. Fiziksel yorumdan değil, çözüm yapmak isteseydiniz ne diyecektiniz? X dx, x kare bölü 2 artı c çıkacaktı. Nereden nereye? -2'den 2'ye. Bakın bu sefer burası çift geldiği için 2 de koysanız, -2 de koysanız aynı sonuç gelecek. Farklarını aldığımızda yine c'ler de gidecekti, 0 kalacaktı. Evet, bu bilgiyi bildikten sonra zaten önemli olan kısım burayı bilmekti. Neden? Şu yüzden kendi kafamla engellemiyorsam alta yazayım. Bakın burayı dağıtalım. Şu ifadeyi şuraya dağıtalım. Ne göreceğiz? -2'den 2'ye integral. -2'den 2'ye integral. X küp çarpı cos x bölü 2 çarpı 4 eksi x kare dx. Öncelikle sadece bu integrale odaklanalım. Eğer arkadaşlar buraya fx deseydik f eksi x'ten ne görecektik? Bakalım. Eksi x'in kübü çarpı cos. Cos ne fonksiyondu? Tek miydi, çift miydi? Evet, tabii ki de çift fonksiyondu. 4 eksi ne diyecektik? Eksi x'in karesi. F eksi x'i dışarı çıkarırsak buradan eksi x küp çarpı kosinüs çift fonksiyon olduğu için x bölü 2. Burası tekrar 4 eksi x kare. Ne görüyorsunuz? F eksi x neye eşittir? Tabii ki de eksi fx'e eşittir. Bunun sonucu ne demektir? Fx burada arkadaşlar tek fonksiyon olmak zorundadır. Yani fx tektir. Buradan çıkan sonuç bu. Eğer fx tekse az önce söylediğimiz sebeplerden dolayı tekrar söylemiyorum. Hepsini ben integral kayıtlarında, bu arada nasıl integral alınır, belirli integral nedir, hepsini kalkülüs integral kayıtlarında saatlerce anlattım. Gerçekten düzgün bir şekilde ezberlemeden integral almak için kalkülüs integral listesine bakabilirsiniz. Buranın yanıtı kocaman bir 0 gelecek. Evet, burayı koyduk. Şifreyi bulmaya yaklaşıyoruz. Şimdi kalan kısım için devam edeceğim. Bakın 1 bölü 2'li kısım kaldı. -2'den 2'ye 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde ne geldi? 4 eksi x kare dx geldi. Aslında şunun ne olduğunu bilseydiniz de hiç integral, bakın integralin sadece sağdaki kısmını, o teklikteki kısmın belirli integralin 0 geldiğini bilseniz ve şunun fiziksel yorumunu bilseniz bile soru rahatlıkla çıkabilecek bir soru aslında. Öyle aman çok zor, sayfalarca integral almanız gerektirecek bir soru değil. Aslında bence kolay bir Wi-Fi password sorusu olmuş. Yani kendi kafem olsa ben zorlardım. Ve 2 adımlı falan, hani şöyle düşün, 10 tane soru koyardım. Abarttım ama hani her birisinin çözümünü yazdığınızda falan yanıt çıksın gibi. Neyse, zorlaştırılabilirdi. Ben anlatayım iki yerden de. Şu 1 bölü 2'yi dışarı alıyorum. -2'den 2'ye diyorum. 4 eksi x kare dx diyorum.
Şimdi bu tipteki integrallerde evet bunlar için eskiden olsa lise müfredatında öğrenirdiniz ama artık maalesef kalkülüs görürseniz öğrenebilirsiniz. Biz lisede öğrenmiştik bunları. Neyin karesi? Bir şeyin karesini çıkarın, yine kök dışarısına çıkması için bir şeyin karesi gelsin. Tabii ki de ben x yerine burada ne dönüşüm yapmalıyım? Trigonometrik dönüşüm olan sinüs u veya kosinüs de olurdu. Sebep 4 eksi 4 sin kare u kos kare u gelecek. O yüzden. Unutmayın, her tarafın diferansiyelini de almam lazım. Dx lazım. Bu da 2 cos u çarpı du gelecektir. Aynı şekilde integralde sınırlar mutlaka değişken değiştirilirse değiştirilmelidir. X yerine 2 koydum. Eğer bu 2 sin u'ya eşitse u buradan ne gelmek zorundadır? Pi bölü 2. Eğer eksi 2 sin u'ya eşitse u buradan ne gelmek zorundadır? Eksi pi bölü 2 gelmek zorundadır. Eğer integralimizi baştan yazsaydık 1 bölü 2 integral, artık eksi 2 kalmadı. Dikkat edin, eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar kök içerisinde 4 parantezinde, yani bu 2 diye dışarı çıkacak. 1 eksi sin kare u kos kare u'dur. Bu da cos u. Bu aralıkta pozitif geleceği için cos u diye dışarı çıkmak zorunda, çarpı. Dx yerine ne yazacaktık? 2 cos u du, 2 cos u du yazdım. Dolayısıyla 4 diye dışarı çıktı. Yandaki 1 bölü 2'de de çarparsanız 2 burada kaldı. Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye cos kare u du geldi. Evet, şimdi burada ne yapmak zorundayız? Tabii ki de yine trigonometrik dönüşüm uygulamamız gerekiyor. Burada da aklımıza cos 2x dönüşümü gelebilir. Ne demekti? Cos kare x toplam farktan eksi sin kare x. Bu neye eşittir? Bize cos kare u, yani cos kare x lazımsa buraya 1 eksi cos kare x yazarsanız değil mi? Ne gelecektir? 2 cos kare x eksi 1. O zaman cos kare x'i şuradan çekerseniz, cos kare x ezberimde olmadığı için arkadaşlar bunlar, o yüzden mecburen böyle bakarak hani yaza yaza gitmem gerekiyor. Cos 2x eksi 1 bölü 2 gelmesi gerekiyordu. O zaman integralimizi baştan yazalım. Sınırlarını sonra koyarız. Bir şunu bulalım. Cos 2x eksi 1 bölü 2 dx diyelim. Evet, neyin türevi cos 2x gelir? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki de sin 2x bölü 2 gelmek zorunda, değil mi? Dikkat edin. Sin 2x bölü 2. Bu tabii integrali biraz bilmeniz lazım. Artık bazı şeyleri bildiğinizi varsaymam gerekiyor. Sin 2x bölü 2 bizim için u olacak. Önce şöyle bir yazalım. Bölü 2. Bakın bu bölü 2 de burada var. Bölü 4 geldi. Eksi x bölü 2 artı c gelirdi. O zaman u'ya göre uyarlarsak ne diyeceğiz? 2 tane dışarı çıkartıyorum artık. Ne diyecektik? En son sınırlarını koyarız. Sinüs 2x yani 2u bölü 4 eksi u bölü 2 artı c. Nereden nereye? Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye. Bakalım yanıtı ne gelecek? Çok heyecanlı. 2 dışarıda duruyor. Sinüs pi bölü 2. Sinüs pi geldi, sıfırdır. Eksi pi bölü 4 gelecek arkadaşlar buradan. Değil mi? Hatamız olmasın. Cos kare x. Düzgün mü yaptım? Cos kare x'i bulacaktım. Ha, burası artı 1 olacak. Affedersiniz. Aksi takdirde negatif bulacaktık. Evet, artı 1 olacak. 2 cos kare x eksi 1. Cos 2x artı 1 bölü 2. Düzeltelim. Şunu da düzeltirsek tamamdır. Dolayısıyla pi bölü 2 yerine koyduğumda pi bölü 4 gelecek. C'lerini yazmıyorum. Fark işleminde gidecek zaten. Eksi. Yine burası bakın sin eksi pi bölü 2 çarpı 2'den sin eksi pi, bu da sıfırdır. Dolayısıyla eksi pi bölü 4 gelecektir. Eksi pi bölü 4'ten de burası pi bölü 2. Burada da 2 var arkadaşlar. Dolayısıyla çok da beklenmedik bir şey değil sanırım. Yanıtınız, yani bu integralin, yukarıdaki bu integralin yanıtı, tamamının yanıtı pi gelecekti. Ve size ne demiş? Bence asıl mevzu burada başlıyor. Yani first digit olmaz arkadaşlar, değil mi? İnternetin şifresi tek digitli olmaz. Sanırım en az 6 tane karakter girmek gerekiyor. O yüzden orijinalinde bu 10 digit diye hatırlıyorum. Pi'nin ilk 10 digitini yazmanız lazımdı. İşte 3,14 artık kaç taneyse aklınızda kalan, ya da direkt pi eşittir deyip Google'da belki aratıp bakacaktınız. Oradan yanıtı girebilirdiniz. Şurada minicik bir ekleme yapmak istiyorum. Bakın şu kısma geldik ya. Burayı şöyle de değerlendirebilirdiniz. Bu ne demektir? Eksi 2'den 2'ye. Aslında şu eğri yarıçapı 2 birim olan çember eğrisi. Neresi? Y'nin yukarıda kaldı. Yani şu. Bakın bu yay budur arkadaşlar. Kök 4 eksi x karedir. Şuraları 2. Şurası 2. Şurası buraları 2 değil. Yo, doğru, buraları 2. Şöyle olacak değil mi? Yarıçapı 2 olacak çünkü. Eksi 2'den 2'ye diyorsa siz nereye anlayacaksınız? İşte şurası eksi 2. Bu arada kalan alan aslında, değil mi? Bu arada kalan alan. Bu nedir? Yarım daire. Yarıçapı 2 birim olan dairenin alanı. Bu alan kaça eşittir? Pi r kare. Yani bu alan 4 pi'dir.
yarısını alıyorsak bizim tam alanımız 4 pi ise yarısı 2 pi'dir. İşte şu integralin yanıtı arkadaşlar 2 pi gelecekti. Bakın bu bilgiyi bilseydiniz de belirli integralin bilgisini bilseydiniz ve o eğrinin o anlama geldiğini bilseydiniz, yine şuradaki 1 bölü 2 ile de 2 pi'yi çarptığınızda yanıtı hemen pıt diye pi diye diyebilirdiniz. Tamam. Bence güzel bir soruydu. Eğer bu şekilde bir artık integralle karşılaşırsanız veya başka gördüğünüz bu tipte soru olursa lütfen iletin. Birazcık da böyle sosyal paylaşımlara konu olan bir soruyu ben de kanalda çözmek istedim. Eğlenceli bir video olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, Kalkülüs oynatma listemde adam akıllı integral serisi mevcut. Bu arada Ankara içerisinde bir integral kampımız var. Bununla ilgili duyuruları da Instagram'da yapıyorum. Onunla da ilgilenirseniz Instagram adresimizden duyurulara bakabilirsiniz. Evet, hepinize başarılar.